kayalar çok etkileyici duruyor. Şu babanın olduğu kayadan simsiyah uzun bir yılan biraz önce girip şöyle çalılıklara doğru kaçtı. Güzel balkondan yeniden günaydın. Akşam bir güzel dinlendim. Kalktım, şimdi hazırlandım. Kahvaltımı yapıp yola devam edeceğim. Bugün Gökçeören'e gideceğim. 14 kilometre kadar bir yol var. Bu yolda bildiğim kadarıyla su yok. Suyu buradan yanımda alacağım. Hazır gideceğim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Hep beraber göreceğiz. Pansiyondan çıktım. Şimdi şu yoldan artık rotaya bağlanarak devam edeceğim. Şu yoldan geldim. Hemen ileride şurada mezarlık görünüyor. Solda köşede böyle bir yol ayrımı var. Mezarlık solda kalacak şekilde devam ediyoruz. Sağ tarafta da cami var. Sarıbelen'de market var ama biraz sanırım yoldan uzakta kalıyor. Bir 500 metre kadar git gel yapmanız gerekiyor. Ben markete gitmedim, zaten bir ihtiyacım yok. Suyumu pansiyonda doldurdular sağ olsun. 2 litre su aldım yanıma. Sizin de markete gitmenize gerek yoksa biraz önce gösterdiğim camiden suyunuzu alabilirsiniz. Çok tatlı, keyifli bir patika. İşaretler de düzgün patikada. Şimdi sanıyorum araçların sesi gelmeye başladı. Bir araç yoluna çıkacağız. Sonra tekrar patikaya bağlanmamız lazım. Bakın. Şu yoldan geldik. Biraz önce bahsettiğim asfalt yola çıktık. İşaret göremiyorum ama bildiğim kadarıyla burada sola dönüyoruz. Evet, tabelayı gördük. İlginç, burada da 13 kilometre yazıyor. Demek ki demin dediğim gibi tabelalar yanlış. Demin de 13 yazıyordu köyden çıkarken. Şimdi baktım, ben pansiyondan çıktığımdan beri 2 kilometre olmuş. Bu yoldan geldim. Şimdi burada tekrar sağdan patikaya giriyorum. Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz abla, siz nasılsınız? İyi valla. Şöyle durayım güneşten. Memleket neresi? İstanbul'dan geliyorum. Hataylıyım aslen de. Dün başladım Tatil. Kalkan'dan. Tatile çıktım. Aynen, yürüyeceğim. Kaş'a kadar yürüyeceğim. Öyle 3 gün 4 gün. Evet. Teşekkür ederim, sağ olun. Şu taraf. Şöyle değil mi? Yanlış geliyordum. Fark ettim. Kırmızı beyaz işaretler var. Evet, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Şuradan geldim. Çok güzel bir düzlüğe çıktım. Bak, dağlar, kayalar görünebiliyorsa tabii ki çok güzel görünüyor. Ağaç nasıl da öyle bükülmüş. Çok garip. Çok güzel oluşumlar var burada. Şu kayalar falan çok etkileyici duruyor. Burada mesela çok güzel kamp atılabilir. Şurası çok güzel bir düzlük bence. Eğer suyunuz varsa ve tabii ki burada uzak yoldan geldiyseniz çok güzel alanlar mevcut burada. Yol şöyle gidiyor herhalde. Bunu da kaybetmeyeyim. Evet. İşaretler var. Ara ara böyle geniş düzlüklere çıkıyor yol. Ve birkaç yerden gitme olasılığı var. Oralarda durup böyle bir
dikkatlice bakıp işaret olup öyle devam ediyorum. Çok güzel buralar. Çok güzel kaya oluşumları var burada. Sürekli böyle durup bakmak istiyorum. Ama burada patikalar çok belirgin değil. İşaretler var ama dediğim gibi topografyadan dolayı biraz karışabiliyor. Bir iki defa yanlış yöne gidip neyse ki çok geçmeden fark edip geri döndüğüm oldu. Burada işaretleri kaçırmamaya dikkat edin. Çünkü net tek bir patika değil, birkaç yola gitme şansınız var. Şimdi buradan böyle aşağıya doğru iniyorum. Şu aşağıda çok güzel bir düzlük görünüyor. Buralara ineceğiz herhalde. Bakalım. Bir iki yerde dikenlerin dalların arasından geçtim. Bugün de yol çok zor olmayacak diye aslında şort giymiştim ama bacaklarım çizildi. Devam edelim. Yine yakalayamadım ama şu babanın olduğu kayadan simsiyah uzun bir yılan biraz önce gelip şöyle çalılıklara doğru kaçtı. Neyse ki kaçtı yani. Demek ki buralarda yılan da var. Yol böyle devam ediyor. Neyse umarım karşıma çıkmaz. Ne diyeyim? Yılanlar insanlardan kaçıyor diyorlar. Biraz önce canlı örneğini de gördüm. Kaçıp gitti yani. Bu arada kayalıkların arasında çok fazla kaplumbağalar oluyor. Hani görmezsiniz, yanlışlıkla üstüne basarsınız. Benim bir iki defa öyle tam önümde olup son anda gördüğüm oldu. Siz de dikkat edin. Kaptırdım gidiyordum. Şu patika buradan devam ediyor. Oradan gidiyordum ama ileride çarpı işareti varmış. Burada da aslında baba ve işaret var ama hani giriş olduğu çok belli değil. Hatta görmesem buraya yol demem. Ama buradan giriyoruz. Bacaklar bugün mahvoldu. Gölgelik bir alanda mola verdim. Biraz dinleniyorum. 3. kilometredeyim. Hala çok fazla ilerleyemedim ama patika yol burada birazcık karışık. Yani işaretler var. Çok düzgün neyse ki. Ama bölge itibariyle çok fazla patika yol var. Çok fazla alternatif var. Hani bir an dalgınlığa gelip işareti kaçırıp başka yola sapma ihtimaliniz var. O yüzden buralarda dikkatli olun. Dediğim gibi ben birkaç defa işte telefona bakarken, başka bir şeyle ilgilenirken, etrafa bakarken falan yanlış yola girdim ama hemen fark edip işaret görmeyince geri döndüm. Çok öyle zaman kaybetmedim. Siz de dikkatli olun burada. Hep gözünüz işaretleri arasın. Böyle ara ara güzel düzlükler var. Şu an gölgede oturdum. Çok da güzel bir rüzgar esiyor. Biraz dinleniyorum. Kamp yapmaya uygun yerler var ama dediğim gibi burada su yok. Suyunuzu mutlaka önceden alın eğer yol üstünde bir yerde kamp atacaksınız. Ama bölge itibariyle burayı çok beğendim. Yani o dağların yapısı, kayaların yapısı, rüzgarı çok güzel. Ama bayağı da bakir. Yani henüz hiçbir insan görmedim. Hatta çoğu yerde geçerken her tarafım örümcek ağı oldu. Sanırım buraya çok fazla insan da yürümüyor. Ama bence buraların da yürünmesi gerekiyor. Her bir etabın ayrı bir tadı var. Yani Ölüdeniz'in farklı bir tadı var. Evet, Gelidonya Feneri aynı şekilde. Henüz yürümesem de araştırmalarım sonucunda bildiğim kadarıyla. Ama bu dağ köylerini, bu yaylaları, bu patikaları da bence yürümek gerekiyor. Çok keyifli, çok tatlı yollar. Bu arada tek yürümekle ilgili son zamanlarda öyle gruplarda da denk geliyorum. Sürekli tartışmalar oluyor. Ya bence artık insanlar başkalarının hayatlarına karışmaktan vazgeçsin. Başkalarının adına karar vermekten, böyle kurallar koymaktan vazgeçsinler. Kim neden keyif alıyorsa onu yapsın. Yani bazıları tek olmaktan zevk almıyordur, grupla hareket etmeyi seviyordur, gruplarla çıkarlar. Bazıları da gruba adapte olamıyordur, sevmiyordur. Hani bir sürü psikolojisiyle hareket etmeyi sevmiyordur, tek başına kararlar almak istiyordur benim gibi. Onlar tek başına çıkarlar. Ben bu konuda açıkçası ne grupla çıkanları yadırgıyorum, ne turlarla gelenleri yadırgıyorum, ne de tek yürüyenleri. Yani herkes nasıl keyif alıyorsa öyle yapsın. Buradaki amaç zaten doğada vakit geçirmek, bundan keyif almaksa bence kurallarla kesinlikle bu işi sınırlamamak gerekiyor. Tabii ki her zaman söylüyorum.
Böyle çok kolay yollar değil. Dikkatli olmak gerekiyor. Önlemlerini almak gerekiyor. İlla ki doğanın elbette ki şakası olmaz. Benim şimdiye kadar başıma bir şey gelmedi belki ama gelebilir. Hepimiz insanız sonuçta. Ama hayatta neyin garantisi var ki zaten? Yani ama bence korkarak da böyle insanları korkutarak da yönlendirmeyin. Ben yanlış olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bırakın kim ne istiyorsa onu yapsın. Sonuçta hepimiz yetişkin insanlarız. Hepimiz kendi kararlarımızdan sorumluyuz. Ve herkes de herhalde yapacaklarının artısını eksisini hesaplayarak yola çıkıyordur ya da herhangi bir şey yapıyordur. O yüzden bence başkaları artık akıl vermekten, başkaları adına kurallar koymaktan vazgeçelim. Kim nasıl mutluysa bence öyle devam etsin. Bu patikadan geldik ve böyle bir toprak yola ulaştık. Sol dönüş var. Zaten şu kayada da işaret var. Şimdi buradan toprak yoldan devam ediyoruz bir süre. Toprak yoldan geliyoruz ve artık sağ tarafımızda deniz tekrar görünmeye başladı. Ya mükemmel. Gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. O kadar güzel görünüyor ki şu mavilik. Nefes kesici. Toprak yoldan geldim. Bir süredir buradan yürüyorum. Burada yol çatallanıyor. Solda çarpı işareti var. Sağdan devam ediyoruz. Yürürken biraz konuşayım istedim. Konuşurken kendimi çok yalnız hissetmiyorum. Pansiyonlardan bahsetmek istiyorum biraz. Biliyorsunuz ben önceki etaplarda da şu anda da pansiyon konaklamalı yürüyorum. Yine bu konuda da sürekli fikirler ortaya atanlar, hatta kurallar oluşturan insanlar var. İşte likle yolu pansiyonda yürünmez, bu işin raconu çadırdır. Çadır en keyifli yoldur falan diye böyle büyük büyük laflar ediyorlar. Ben yine tabii ki buna katılmıyorum. Hani ben pansiyonda kaldığım için karşı çıkmıyorum. Zaten çadır konaklamayı da deneyeceğim ileriki etaplarda. Bırakın kim nasıl istiyorsa öyle yürüsün bu yolu. İsterse çadırda kalsın, isterse pansiyonlarda kalsın, isterse turlara katılıp çantasız yürüsün. Nasıl keyif alıyorsa öyle olsun. Pansiyon konusu tabii biraz daha maliyetli oluyor. Ondan çok şikayetçi olan insanlar var. Mesela dün Mozaik Pansiyon'da kaldım, söylemiştim, Sarıbelen'de. 180 lira ödedim. Konaklama, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil. Yani tek günlük olarak baktığınızda evet çok belki pahalı gelmeyebilir ama eğer siz bu yolu 20 gün yürüyecekseniz ya da tüm yolu tek seferde yürüyecekseniz tabii ki pansiyonlar mantıklı olmuyor. Çok yüksek rakamlar çıkıyor o zaman. Ama benim gibi etap etap bölüyorsanız yani bir anda da öyle çok ağır gelmiyor. Bir de benim için rakamlardan ziyade aldığım hizmet önemli. Yani o istediği, talep ettiği ücretin karşılığını verebiliyorlar mı? Ben buna bakıyorum. Dediğim gibi önemli olan işi düzgün yapmak, karşılıklı memnuniyet. Merhabalar. Bu yolları nasıl buluyorsunuz? Haritalarla. Haritalarla değil mi? İşaretler de var yollarda, şöyle kırmızı beyaz çizgiler. Şu kırmızı işaretler onlar mı? Evet, oradan takip ediyoruz. Haritalar da var. Mesela Oradan. buradan, şurada bir işaret var. Şuradan mı gidiyorsunuz? Şöyle gitmemiz lazım büyük ihtimalle. Az ileride de olması lazım. Yürüdünüz mü buradan hiç? Efendim? Daha önce hiç yürüdünüz mü? Fethiye tarafını yürüdüm. Buradan ilk defa geçiyorum. Allah sizde büyük cesaret var ya. Ya, aslında çok fazla var öyle yürüyen de insanlar biraz daha çok şey yapmıyor. Aslında yabancı zannettik. Tamam. Öyle dedim abi. Evet, öyle oluyor. Genelde çok fazla tek yürüyen hani Türklerden olmuyor ama grupla yürüyorlar daha çok. Türklerden aslında Tahmin ettim. yabancılar gibi biraz böyle çılgın pek çıkmıyor aslında. Onlar daha çok çılgın da. O belirgin toprak yolu bitti. Bittiği noktada böyle bir alana bağladı. Patika izninin olduğu bir yoldan devam ediyorum. Yaşındayım. Maşallah 76 yaşında. Şimdi yol üzerinde şöyle bir yere geldim.
soğuk bir ayran içeceğim. Çok güzel bir yer yapmışlar. Burada biraz dinleneceğim. 7. kilometrede yaklaşık Sarıbelen'den sonra. Keyifli bir yer. Hadi hoşçakalın. Bu köy evinde ayran içtim. Çay ikram ettiler. Biraz da sarma verdiler. Siz de buraya gelirseniz burada güzel bir çardak da yapmışlar. Serin serin dinlenirsiniz. 10 lira para verdim sadece. Onu da hani ne verirsem dediler. Ben de hani bir şey söyleyin, önemli değil dedim. Hani zorlamazsa 10 lira olursa olur dedi. Yoksa dedi önemli değil. Burada yemek de veriyorlar. Çadır kurmanıza da izin veriyorlar. Eğer zorda kalırsanız odalarda da konaklama şansınız da oluyormuş. Aklınızda bulunsun, Sarıbelen'den 7 kilometre kadar sonra böyle güzel bir yer. Güzel bir köy evi. Şu patikadan yürüyorum. Bir süredir. Manzaram hala çok güzel. Patika yoldan şurada çıktım. Yine böyle bir geniş düzlük. Babalarla da kırmızı beyaz işaretlerle de işaretlemişler. Şu izi takip ederek devam ediyorum. Güzel, keyifli bir yol. Burayı da çok sevdim. Mola verdiğim köy evinden çıktıktan sonra bir 40 dakika kadar yürüdüm ve şöyle biraz önce gösterdiğim tarlaların arasından yürüdüğüm yola geldim. Aslında yorgun da değilim ama böyle güzel bir ağaç altında gölgelik bulunca sesler geliyor. Çekirgeler burada çok var galiba. Adım attıkça böyle etrafa sıçrıyorlardı. Burada biraz böyle durup etrafa bakmak istedim. Çok güzel bir yer. Gerçekten buradaki kaya oluşumları, ağaçlar, rüzgar, kuş sesleri ve çam kokusu tabii ki. Biraz durup böyle etrafa bakmak istedim. Şimdi yola devam edeceğim. Bu arada bu parkurda su sorunu var demiştim ama çok şükür ben hiç sıkıntı yaşamadım. Önce yolda karşılaştığım, biraz önce gösterdiğim arkadaşlar suyumu tazelediler. Biraz önce de mola verdiğim noktada yine sağ olsunlar su verdiler. Su zaten bu sıcakta o kadar çabuk ısınıyor ki içilemez hale geliyor. Sıkıntı yaşamadım o konuda yani. Şimdi tahmini bir buçuk saatlik yolum kaldı sanıyorum Gökçeören'e. Güzel, keyifli bir yoldan devam ediyorum. Yine paylaşıyor olacağım. Şurada tarlanın ortasındaki taşları takip ederek geldim. Ve burada böyle bir taş duvarlar ve bir yapı karşılıyor beni. Şu yoldan geldim. Mola verdiğim yerden hemen sonra asfalta çıktım. Şurada çarpı işareti var. Yani sağa dönüyoruz. Artık bildiğim kadarıyla köye kadar böyle asfalttan gideceğiz. Buralarda aslında eski bir patika yol varmış ama orada çok fazla kaybolan oluyormuş. Yolu buraya verecek şekilde sonradan düzenlemişler. Bir de buralarda kaya mezarları varmış. Onları da görmek için buralara yönlendiriyorlar. Ben de şimdi onları arıyorum. Burada işaretler de var. Şuradaki kayalar çok güzel. Onları çekmek istedim. Şuralarda da kalıntılar var. Buradan görüyorum. Onların yanından geçecek miyim bilmiyorum. Yol aslında o tarafa dönüyor ama. Evet, asfalt yol onların arkasından gidiyor ama şurada bir aradan gidip bakabilirsin. Haritada Ruins Seroya diye işaretlemişler. Seroya kalıntıları olarak. Bir bakalım.
geldim şimdi. Hemen girişte Hüseyin Bey'i gördüm. Şurada çantamı bırakacağım. Pansiyona gideceğiz. Karşıdaydık biz de. Öyle Seni mi? orada gördük. Çantamı bıraktım şimdi. Pansiyona gidiyoruz. Bizim araba birazcık işe arabası ama kusura bakmayın. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 2 gün öncesi gelseydiniz 4 kişi Öyle falan mi? 6 kişi. 6 kişi vardı. Oo. Ya sorun değil, ben tek yürümeyi de seviyorum. Valla Zaten- şimdi işte yalan oldum olmuyor ya. Ayağın kayar. Bir de havalar çok sıcak Dikkat, oldu. biraz sıcak zorladı ama onun dışında sıkıntı Bu yaşamadım. tarafta sıcak olmaz. Yine daha iyi tabii ki kalkandan falan, yani sahil tarafından biraz daha iyi. Nerelisiniz? Pansiyona geldim şimdi. Yeşil pansiyondayım. Söylediğim gibi Hüseyin abi zaten beni görmüş yolda gelirken, asfalt yolda. Bugün burada kalacağım. Yemek ve akşam yemeği dahil konaklayacağım. Şimdi duşumu alıp biraz dinlenip daha sonra köyü gezmeye çıkacağım. Etrafı da gösteririm. Pansiyonu da size gösteririm birazdan. Gökçeören köyünde burada Yeşil pansiyonda kalıyorum. Duş alıp biraz dinlendikten sonra şimdi biraz köyü dolaşmaya çıktım. Burada da tağ lambaları varmış. Biraz onlara bakalım. Gökçeören'e gelirseniz cami avlusunda da çadır kurabilirsiniz. Çok da keyifli olur. Burada da ev yemekleriyle şimdi güzel bir akşam yemeği yiyeceğim. Gün de batıyor zaten. Sonra da erkenden yatarım. Yemekten sonra Hüseyin abi ve eşiyle bayağı bir sohbet ettik, çay içtik. Burada yürüyüşçülerle ilgili güzel hikayeler anlattılar. Hüseyin abinin önerisiyle yarın çok erken kalkacağım. Hatta o 6'da yola çıkmış ol dedi ama o kadarını başarabilir miyim bilmiyorum. Yarın uzun bir yol olacak çünkü bol tırmanışların olduğu, sıcakların da epey zorlayacağını tahmin ettiğim bir yol olacak. Bakalım artık. Yarın son uzun yürüyüşüm olacak. Ondan sonra zaten Kaş'a kadar tatlı bir yol olacak. O yüzden onun motivasyonuyla yürürüm diye tahmin ediyorum. Hep beraber göreceğiz yeniden. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.